Bütün sistemli saygın ölçümlerde birinci sırada çıkan partiye mahkeme yoluyla butlan kararı vermek, genel başkanını ve yönetimini görevden almak Türkiye'de çok partili hayatın tartışılması anlamına gelir. Geldiği yer itibariyle AKP her şeyi göze alır. CHP tabanı %5-5,5'luk bir grup dışında neredeyse tam desteğini alan bir durumla karşı karşıyayız. Bizim ölçümlere göre Eylül 2019'dan bu yana Sayın İmamoğlu aralıksız Erdoğan'ın önünde. Sayın İmamoğlu'nun desteğinde düşüş olmadığı gibi artış var. Mahkemelerde yargılanıyor ama bütün bu yaşananlar karşısında bu ülkede her akşam hanelerde başka bir vicdan mahkemesi kuruluyor. Doğru. Orada da hükümet yargılanıyor. Sayın Yavaş Türkiye'deki en güçlü karşılığı alan isimlerden bir tanesi. Muazzam bir yere konumlandırdı kendini. Kemalizme. Yeni kuşağın en güçlü temsilcisini siyasal İslam çıkarttı. Erdoğan. Yüzleşmek gerekiyor. Erdoğan sonrası konuşulmaya başlandı. Hakan Fidan var, Süleyman Soylu var, Bilal Erdoğan var, İbrahim Kalın var. Erdoğan'ın çizdiği sınırlar dışında bir yer bulma ihtimali sıfıra yakın demiyorum, bakın sıfır. Türkiye beklenildiği gibi veya düşünüldüğü gibi muhafazakarlaşmadı. Aksine hiç olmadığı kadar sekülerleşti. Büyük Atatürk'e dair sonsuz sayıda olumlu şey söyleyebiliriz. Ama onu bu kadar büyük yapan şeylerin başında şu geliyor. Ondan daha büyük bir fikir konmadı şu an. Türkiye'nin gündemi yoğun, siyasetin gündemi hep yoğun. Haber kanallarını ne zaman açsanız bir son dakika ibaresi görüyorsunuz. Siyasetin, ekonominin gündemini sevgili Ertan Aksoy ile konuşacağız. Ertan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik dava ve hukuki süreçle başlayalım. Bir genel kanaat sanki artık mutlak butlan riski ortadan kalktı gibi iyimser bir hava var. Butlan riskinin azaldığını düşünüyorum ama ortadan kalktığını düşünmüyorum. Gerekçelerimi de paylaşacağım müsaadeniz olursa. Riski azaldı çünkü artık butlan kararı almanın siyasal maliyeti arttı. Olağan kurultay takvimi de bir yandan çalışıyor. Muhtemel ki Kasım ayında da 4. kez ard arda seçilmiş olacak. Ve her defasında görece daha zayıf başladığı örgüt desteğini, parti örgütünün desteğini katlanarak artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu düzeyde bir güçlü delegasyon desteği her CHP Genel Başkanı'nda görülmez. Ard arda bu kadar yapılan kurultaylar ardından bir butlan kararının çıkması toplumun vicdanına çok ağır bir yük bırakacaktır. Kendi örgütü tarafından bu düzeyde desteklenen bir liderin bir biçimiyle yargı müdahalesiyle görevinden uzaklaştırılması daha büyük bir siyasal maliyet üretir. Ne gibi bir maliyet üretir? Sıfır dememe nedenim şu: geldiği yer itibariyle AKP her şeyi göze alabilir. Ama yine geldiği yer itibariyle artık bir ideolojik beslenmekten, yani ideolojisinden yola çıkarak bir karar üreten AKP yok. Siyasi kurmaylarıyla birlikte karar üreten bir AKP yok. Ağırlıklı olarak bürokrasiden, bürokratlardan oluşan bir AKP var. Ve karar sürecinde net şu var: bir siyaset esnafı gibi fayda maliyet analizi üzerinden karar veriyor AKP. Düşük görme ihtimalim maliyetin artmış olması. Ama sıfır görmeme nedenim de hep bir şeyle artık yapmayacağı hiçbir şeyin kalmaması nedeniyle. Şimdi AKP'nin ne yapacağını öngörmek görece daha kolay. Çünkü hepsi bir ihtimal. Buradaki mesela Cumhuriyet Halk Partisi ve topyekun muhalefetin ne yapacağı. Çünkü buradaki yanılgı şu: özellikle hükümetin de yaratmaya çalıştığı yanılgı şu: bu CHP'nin bir iç meselesidir. Anlatı bu yönde. Ama gerçek bambaşka. Ya burada bir ideolojik ayrım yok. Burada bir otoriter yönetim karşısında net duranlar ve durmayanlar ayrımı söz konusu. Burada o nedenle konu her ne kadar CHP içi mesele gibi görülse de konunun özü itibariyle CHP ile de pek alakası yok. Cumhuriyet Halk Partisi gibi işte ana muhalefet partisi olan, 100 yıl aşkın tarihi olan, kurucu parti olan ve en az bunlar kadar önemli olan diğer başlık, yapılan bütün sistemli saygın ölçümlerde birinci sırada çıkan partiye mahkeme yoluyla butlan kararı vermek, genel başkanını ve yönetimini görevden almak Türkiye'de çok partili hayatın tartışılması anlamına gelir. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim: Türkiye'de çok partili hayatın sonlandığı anlamına gelecektir. Doğru. Ve bu sadece şurada da sınırlayıp hata yapmak istemem, muhalefetin de konusu değil.
iktidarın bileşenleri de bu ülkede eğer siyaset yapmaya devam etmek istiyorlarsa, eğer bu ülkenin bugününde veya yarınında söz hakkı olsun istiyorlarsa CHP'nin başındaki sallanan bu kılıca itiraz etmeleri gerekiyor. Bunun yolu bir kere açıldığında geri çevirmek kolay değil. Özgür Özel'e desteği ölçümlediniz mi? Yani 31 Mart seçimlerinden sonra gösterdiği performansı nasıl bulduğunuzu, var mı bir yükseliş diye sormak isterim. Rakam da vereyim. 5-5,5'luk CHP tabanı %5-5,5'luk bir grup dışında neredeyse tam desteğini alan bir durumla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin. Buradaki kastım üyeleri vesaire veya yöneticileri değil. Onlarda da yüksek ama ben ancak seçmeni ölçebiliyorum. CHP seçmenindeki karşılığını ifade ediyorum. Normalleşme döneminde normalleşme adımlarına karşı olanlardan biri de bendim. Ve böyle bir iktidarla diyalog arayışını bile kendi dünyamda pek izah edemez durumdaydım. Bu bir gerçek ama ikinci bir gerçek daha var. Yaptığımız ölçümlerde kamuoyu karşılığının daha yüksek olduğu bir dönemdi Sayın Özgür Özel'in. Çünkü şu nedenle, içinde benim de bulunduğum grup olan kamuoyu yapıcılarla kamuoyunun görüşleri arasında büyük farklar bulunuyor. Twitter'a baktığınızda bir cehennem hali görüyorsunuz. Ama seçmene döndüğünüzde diyor ki iyi oluyor, diyalog olsun, konuşsunlar, birlikte karar alsınlar, çözüm üretsinler. Şu anki söylemleri daha kendi tabanına iyi gelecek söylemler. Çünkü artık tehdit ve baskı o boyuta gelmiş durumda ki doğrudan, açıktan vuruşma ihtiyacı hissediyor. Tabanına iyi geliyor ama normalleşme dönemindeki kadar diğer tabanı yakalamakta güçlük çekiyor. Yani MHP ve AKP seçmenini yakalamakta güçlük çekiyor. Sayın İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan çalışmalar, kümeleme analizleri bize şunu gösteriyor ki muhalefette bulunan peyderpey gidip gelen toplam %60'lık grup hiç olmadığı kadar konsolide olmuş durumda. Yaşananlar karşısında iktidarın seçmeni daha fazla konsolide oldu mu? Net yanıtımız kocaman bir evet. Ama bir yanıtımız daha var. Yaşananlar karşısında muhalefet seçmeni de büyük oranda konsolide oldu. Bugün belki çok güçlü bir durumda, emniyete, bürokrasiye, birçok alana hakim ama seçmen desteği tarafına bakınca en zayıf anını yaşıyor hükümet. Dolayısıyla bugün muhalefet zorda, ülke çok zorda, iktidar çok daha büyük bir zorda açıkçası. Yani öyle iktidar tarafına da bakınca karşısında bir pembe tablo yok. Ekrem İmamoğlu'nun seçmendeki karşılığı şu an ne durumda? Yani 19 Mart'tan bu yana epey vakit geçti. X hesabı engellendi. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi diye yeni bir hesap açıldı. Fakat onun mesela takipçi sayısının kişisel hesabına kıyasla çok düşük kaldığını görüyoruz. Veriler size ne anlatıyor Ekrem İmamoğlu ile ilgili? Tabii. Akıllı bir siyasetçi bağımsız bir gazetecinin karşısına çıkar. En sert sorulara en iyi yanıtları üretebilirse toplumun gözünde büyür. Bağımsız olmayan, kendisinin yandaşı olan bir gazetecinin karşısına çıktığında orada bir şey değişmez o lider adına. Hatırlarsanız 2019'da da Sayın İmamoğlu karşısındaki gazetecilerden birinin karşısına çıkmıştı. Ve bence o gün 2 puan kazandı. Hatta daha fazla şöyle 2 puandan daha büyük şöyle bir etkisi var. O programa kadar yapılan ölçümlerde CHP tabanı anlamlı oranda protesto tarafındaydı. Bir önceki yenilgiden kaynaklı, Muharrem İnce'nin yenilgisinden kaynaklı yine bir travma yaşıyordu ve ilk akla gelen şeyi yapıp CHP'yi cezalandırmaya karar vermişti. O yayın sayesinde geri geldiler. Yani 2-3 puanın da ötesinde bir büyük etkisi oldu. Liderler pusular karşısında düellolarla büyür. Siz mahkemeler üstünden pusu kurarsanız karşınızdaki lider bunu bir düelloya çevirirse büyür. Sayın İmamoğlu'nun yaptığı şey özü itibariyle budur. Geçmişte tabanı Erdoğan'ın da bunu yaptığını inandığı için onu bu kadar destekledi ve uzun süre iktidarda tuttu. Ona karşı yapılan her hamleyi bir pusu olarak gördü ve Erdoğan'ın ona bir düello ile cevap verdiğini inandığı, ikna olduğu için devam etti. Sayın İmamoğlu'nun desteğinde düşüş olmadığı gibi artış var. Bu bir gerçek. Ama mesela konuyu iletişimine çevirirseniz orada da muhalefetin bir yanılgı içinde olduğunu düşünüyorum. İşte hesabını kapatsanız ne olur? Tutuklasanız ne olur? Öyle olmuyor. Yani erişim
düştüğü Çok önemli zaman tabii ki. kolay değil yani siyasetçinin şeyi. Mahkemelerdeki tutumu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tereddütsüz arkasında olması sayesinde büyüyor. Bu bir gerçek ama diğer taraftan da toplumla bağının giderek koparıldığı, iletişiminin giderek kısıtlandığı ayrı bir gerçek. İlk tutuklandığı tarihte hemen 2 gün sonra yaptığımız ölçümde o davayı siyasi olarak görenlerin oranı %58'di. Kısa süre önce yaptığımız ölçümlerde bu oran 63-64'e kadar gelmiş durumda. Demek ki sözü erişiyor. Belki sesi erişmiyor, belki görüntüsü erişmiyor ama sözü bu topluma erişiyor. Mahkemelerde yargılanıyor ama bütün bu yaşananlar karşısında bu ülkede her akşam hanelerde başka bir vicdan mahkemesi kuruluyor. Doğru. Orada da hükümet yargılanıyor. Bu adımları atanlar yargılanıyor. Ve o mahkeme bütün mahkemelerden daha büyük. Toplumun Vicdan Mahkemesi bugünkü bütün mahkemelerden çok daha büyük, çok daha güçlü bir karar verici. Sayın İmamoğlu'nun desteği azalmadığı gibi artıyor açıkçası. Peki Mansur Yavaş'ı da sormak isterim. Sizin yaptığınız araştırmalarda Mansur Yavaş'la ilgili seçmen neler söylüyor? Sayın Yavaş Türkiye'deki en güçlü karşılığı alan isimlerden bir tanesi. Üstelik bir geleneksel muhalif tabandan değil sadece. MHP gibi, AKP gibi tabanlardan da anlamlı oranda destek alan birisi. Türkiye siyasetinde daha baba figürünün örüntülerini taşıyanlar hep daha güçlü karşılık bulurlar. Doğru. O anlamda çok iyi bir hani siyasetçi ve marka üstünden düşünürsek güçlü ve iyi bir marka konumlandırması da söz konusu. Hükümette ağırlıklı olarak Sayın İmamoğlu'nu hedefe alıp diğer geri kalan bütün isimleri daha ihmal edilebilir tarafta tuttu ve ağırlıklı orayla gitti. Onun da yarattığı bir korunaklı alan var. İcraatçılıkta yoksulun yanında olma konusunda net bir inanç var. Toplumsal karşılığı pandemiden bu yana inanılmaz yüksek. Sayın Yavaş'ın ben siyasal zekasını çok güçlü buluyorum. Mesela bir örnek. Şimdi siyasette partiler arası geçiş de zordur ama daha zoru soldan sağa, sağdan sola geçmektir. Şimdi Sayın Yavaş da MHP geleneğinden gelen ve oranın öne çıkmış güçlü figürlerinden bir tanesi. Ve MHP Türkiye'nin en baskın sağ partilerinden biri. Oradan Türkiye'nin en büyük sol partisine, Sosyal Demokrat Partisi'ne geldi. Muazzam bir yere konumlandırdı kendini. Kemalizme. MHP ve CHP'nin en güçlü ortak kesişim kümesi Kemalizme konumlandırarak iki tarafında sorgulamasının önüne set çekmiş oldu. Basit gibi görünebilir ama seçildiği gecenin ardından Ankara'da Atatürk heykellerini yıkatarak başlaması insanlara bir adeta onarma etkisi yarattı. Bir tedavi etkisi yarattı. İyi geldi, iyi hissettirdi. Evet. Ekrem İmamoğlu'na yapılan Mansur Yavaş'a yapılsaydı Ekrem İmamoğlu çok daha üst perdeden tepki gösterirdi. Mansur Yavaş niye bu süreçte çok sessiz kalıyor diye bazı eleştiriler var. Siz o zaman bunun bir strateji olduğunu mu düşünüyorsunuz ve faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle yani siyaset en temelde sonuç alma sanatıdır. Bugün Sayın Yavaş dışarıda görevinin başında ve toplumsal karşılığı yüksek. Siyasetin en temel kuralı sonuç alma sanatı ise ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Sonuç aldığı sürece başarılı olarak bulurum ve bunun da bir strateji olduğunu düşünüyorum. Biraz karakterle ilgili bir şey çünkü Sayın İmamoğlu gelişmeler karşısında kayıtsız kalabilen bir siyasetçi değildi. Karadenizli tam değil mi? Karadenizli karakteri öyle yani daha insani ilişkilerinde de daha sıcak bir isimdi. Ekrem Bey'in ekibine olan bağlılığı 2010'a olan bağlılığından daha güçlü olabilir diye tarif ederdim. Çok güzel. Yakın çevresine hep şeydi, o gözle bakardı. Ve maalesef ki işte bugün başındaki derdin büyük nedeni de bu. Eğer o da daha konforlu bir alanda kalsaydı belki bugün yaşadıklarını yaşamayacaktı. Peki Cumhurbaşkanlığı açıklaması erken oldu, biraz daha sabretseydi diyenler var. Bununla ilgili ne dersiniz? Hiç katılmadığımı ifade edeyim. Çünkü bu okuma Erdoğan'ı ve otoriterleşen bir yönetimi doğru okumamaktan kaynaklı. Siz ne yaparsanız yapın. İsterseniz alttan alın. İsterseniz yemin edin vallahi aday olmayacağım diye. Bir şey değişmeyecek. Çünkü ölçümler de görüyor ki toplumsal karşılığı yüksek. Ve şunu da görüyor ki sonraki kuşak geliyor ve rekabet edemeyeceğini görüyor. Bu tehdit iktidarına dair
demokrasi yoluyla bir değişme tehdidi ortada durduğu sürece hükümetin atacağı adımlar belliydi. Bağırmadan konuşsaydı, miting yapmasaydı, sadece İBB'ye konsantre hiçbir şey değişmeyecekti. Toplumsal karşılığı bu düzeyde güçlü olduğu sürece mevcut yönetimin karşısındaki risk olarak duracaktı ve başına bugün ne geldiyse o gelecekti açıkçası. Bu tehdidin tırnak içerisinde, bu riskin ne zamandan beri farkında peki sizce? Hem Sayın Erdoğan hem iktidar. Türkiye'de veriye dayalı siyasal karar alma kültürünü kabul etmek gerekiyor ki başlatan ve oturtan Erdoğan. Üstelik bu zannedildiği gibi iktidar olduktan sonra değil. Ta Refah Partisi İl Başkanlığı'ndan bu yana her kararını ölçüme dayalı veriyordur diyemeyiz ama her kararında ölçümlerin bir izi, etkisi mutlaka ki vardır. Yani bilimsel bir metodolojiyi aslında önemsiyor. Tabii, onu söylemek hatta lazım. Çok uzun süre bunu muhalefet adına bir öz eleştiri açısından da söylüyorum. Uzun süre gerici parti olarak tanımlanan parti en ilerici yöntemleri kullanıyordu. İlerici olarak tanımlanan parti en eski yöntemlerle ilerliyordu. İlk günden beri farkında çünkü çok sık ölçüm yapıyorlar ve bizim ölçümlere göre Eylül 2019'dan bu yana Sayın İmamoğlu aralıksız Erdoğan'ın önünde. Elbette ki her seçim ölçümle aynı sonuçlanmayabilir. Zamanla değişebiliyor. Bunun en güçlü örneği 2023. Öyle sonuçlar bulduk ki defalarca kez ekrana bakıp bu iş bitti dedim ama sona doğru değişti. Sona doğru Erdoğan'ın hamleleri, kampanya hataları başka bir sonuç yarattı. Sayın İmamoğlu'nun risk yarattığının hükümet çok uzun süredir farkında. Çok uzun süredir de ne yapsa geçemediğinin farkında. O nedenle tekrar ediyorum, Sayın İmamoğlu ne yaparsa yapsın iktidarın tutumu değişmeyecekti. Çünkü iktidarı elinden alma ihtimali vardı. Kaçak dövüşmüyordu, açıktan düelloya davet ediyordu. Başından beri aslında Ekrem İmamoğlu riskinin farkındaydı diyebilir miyiz o halde? Net. Ve bu farkındalık hiç değişmedi çünkü yaptığı bütün ölçümlerde durum ortadaydı. Mesela bakın İstanbul'da dikkat ederseniz karşısına koydukları aday ikinci seçimde kendi kuşağından bir adaydı İmamoğlu'nun. Ama buna rağmen yenemedi, alamadı. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun 2019'da adaylaşması sürecinin birebir içindeydim ben. O dönem İstanbul İl Başkanlığı'nda Sayın Canan Kaftancıoğlu bir masa kurmuştu onun tarifiyle ve farklı disiplinlerden gelen hepsi birbirinden saygın, birbirinden birikimli uzmanlar vardı. Yani öylesine iyi bir hazırım vardı ki ben adeta öğrenci gibi öğrendiğimi hatırlıyorum oradan. O kadar kıymetli isimler, birikimler vardı. Bir profil analizi oluşturdu. Toplum, belediyeci olarak isimlerden öte nasıl bir profil görmek istiyor diye. O profil analiziyle Sayın İmamoğlu tam örtüşüyordu. O nedenle de o tarihte toplumsal karşılığı %16 olan Sayın İmamoğlu adaylaştırıldı. Orada da bir hak teslimi yapalım. Sayın Kaftancıoğlu'nun almış olduğu inisiyatif, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da o inisiyatifi görüp o bilimsel çalışmaları referans alıp kararıyla oluştu. İstanbullu seçmen aslında isme değil profile oy verdi başlangıçta ve o profilde ne istiyordu, ne arıyordu? Zannedildiği gibi ünlü olmanın bir etkisinin olmadığını gördük. Sürekli bir ünlü arayışı var ya, şu biliniyor, bu biliniyor. Oradaki strateji şuydu. Kardeşim zaten CHP'nin adayı bir hafta sonra bilinir hale gelecek. Dolayısıyla ünlü arayışına gerek yok. Ve dönüp baktık toplumunda pek umurunda değil. Ama şunu önemsiyordu. Yerel yönetim deneyiminin olmasını çok önemsiyordu. Bir başarı hikayesi olmasını çok önemsiyordu. Hele de yerel yönetimde bir başarı hikayesi olmasını çok önemsiyordu. İnançlı bir aday istemiyordu mesela. Muhafazakar bir aday istemiyordu. Yani inançlı belki yanlış oldu. Muhafazakar bir aday istemiyordu. Ama bütün inançlara saygılı bir adayı %95-96 düzeyinde istiyordu. Çok güzel. İyi eğitimli biri olsun istiyordu. Orta yaşlı biri olsun istiyordu. Bugün hala aday. Hala bir kampanya ofisi var ve muhalefet topyekün onun adaylığı için çaba harcıyor ve ısrar ediyor ve koşulsuz da etmek durumunda. Bir kere buradan taviz verilirse, bir kere adayın kim olacağına toplum, seçmen desteği değil de iktidar kanadı karar verirse
onun bir daha geri dönüşü olmayacak açıkçası. Bunun bir kere olması yeterli. Ondan sonrası zaten bir kere bile geri adım atılırsa bu konuda ondan sonra Türkiye'de seçimle iktidarın değişmesi maalesef dilek ve temenniden ibarettir. Türkiye'de artık bir rejim değişikliği oldu. Bu basbayağı artık rekabetçi otoriterlikten çıkıp seçimle iktidar değişme şansının sona erdiği bir yönetime, bir rejime doğru gidiyoruz diyenler var. Siz hangi taraftasınız? Gidiyoruz kısmına katılıyorum ama şu notu da düşmek zorundayım. Dünyada başka coğrafyalarda da bu yönde gidenler var. Ama hiçbirinde Türkiye'deki kadar güçlü muhalefet yok. Türkiye'deki kadar örgütlü bir muhalefet yok. Buna sevinebiliriz yani. Net sevinmeliyiz ve sımsıkı sarılmalıyız. Hatta bugün hani program başında konuştuğumuz CHP'nin başına gelenler meselesi de biraz da bu yüzden. Çünkü diğer ülkelerden farklı olarak şu var. Türkiye'de muhalefet kurumsal. Kişilere bağlı değil. Tek başına. Kişiler tamamlayıcı ama merkezde kurum var. Konu CHP'nin konusu değil. Konu Türkiye'de çok partili hayat devam edecek mi etmeyecek mi konusudur. Peki Türkiye Rusyalaşıyor mu? Türkiye, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi yani bir kişinin 30-40 yıl boyunca yönettiği sonrasında da genellikle ailesinden varsa oğluna yönetimi devrettiği bir ülke mi oluyor sorusu çok soruluyor bu dönemlerde. Sizce böyle bir risk var mı? Türkiye Azerbaycanlaşıyor mu? Olamaz. Gerekçelerimi sıralayayım. Çünkü o toplumlarda maalesef ki Türkiye gibi 100 yılı aşkın bir süredir bir demokrasi deneyimi yok. Bahsi geçen ülkelerde böyle bir deneyim yok. Dolayısıyla iki aynı toplumdan bahsetmiyoruz. Burada net özgürlükleri deneyimlemiş bir toplum var. Orada böyle bir deneyim yok. Dolayısıyla rıza getirme hali aynı olmayacaktır. Buna en başta muhalefetten daha çok toplum itiraz eder. İki, otoriter yönetimlerin genelde finansmanları enerji kaynaklarıdır. Tabii. Doğalgazı oluyor, Evet, yani petrolü oluyor, bir şey oluyor. O da yok baktığımızda. Üç, sosyoloji bugün az önce konuştuğumuz üzere iktidarın gittiği yönün tam tersi yönde gidiyor. Toplumsal rıza geliştirmediğiniz bir konuda nasıl bu kadar süre ayakta kalacaksınız veya nasıl aynı modeli hayata geçireceksiniz? Şimdi Azerbaycan'da mevcut devlet başkanı eşini başkan yardımcısı olarak açıkladı. İlgili Bakanlar Kurulu ayakta alkışladı. Toplumdan da bir ses çıkmadı. Ama Türkiye'de bu hala da en azından şu an için çok mümkün değil açıkçası. Türkiye muhafazakarlaştı mı, muhafazakarlaştırıldı mı? Bana sorarsanız sadece sabah programlarına bakmak bile yani aslında cevabın hayır olduğunu, hatta bence eskisinden daha bile hani tırnak içinde çarpık bazı şeylerin normalleştiği maalesef bir ülke olduk gibi geliyor. Çarpıklık genelde kapalı toplumlarda olur. Bu hep vardı Türkiye'de. Yani bir sosyal bilimciyi oturtursak, geçmişteki dava dilekçelerini okusa, köylerdeki alıntıları, hikayeleri toplasa çok daha fazlasına karşılaşacak. Çünkü geçmişte daha fazla kapalı toplumda, daha fazla kır nüfusu yüksekti. Haliyle bütün bunların hepsi maalesef ki daha yaygın durumdaydı. Şimdi sorunun özüne gelecek olursak Türkiye beklenildiği gibi veya düşünüldüğü gibi muhafazakarlaşmadı. Aksine hiç olmadığı kadar sekülerleşti. Yeni kuşaklar dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de daha merkeze geliyor. Soldan da merkeze geliyor, sağdan da merkeze geliyor. Üniversiteleşme sekülerleştirdi. Dolayısıyla geçmişteki Refah Partisi geleneğinden gelen muhafazakar ailelerin bile çocukları bugün artık daha merkezde, daha liberal bir yaşam biçimine, değerler kümesine sahip. O yüzden düşünüldüğü gibi bir muhafazakarlaşma yok. Tam tersi sekülerleşme. Sağcı baskı milliyetçilik olarak uç verdi. Yani bir İslamcılık olarak uç vermedi. Milliyetçi duygular arttı. Özellikle ekonomik krizle birlikte daha da arttı. Çünkü ekonomik krizler ulusal onuru zedelediği için hep milliyetçilik duygusunu yükseltirler. Düşünüldüğü gibi bir muhafazakarlaşma olmadı. Bunun haricinde ne oldu derseniz veya niye böyle bir yanılgı var derseniz o da şu. Muhafazakar mahallede özellikle en uçlarda bulunan, en gerici, en insanlığın elde etmiş olduğu önemli kazanımları reddeden, bir o kadar orta çağın gerisinde yaşamı savunan isimlerin cüreti arttı. Söylemleri arttı, iletişimleri arttı. Bu da zannediliyor ki toplum da aynı yönde gitti. Oysa ki
toplum o azılı azınlığın tam tersi yönünde adeta koşuyor, yürüyor demiyorum yani. O artık oradaki bir grup azılı azınlık, bu yanmaz kefen satanlar vesaire şeyler, profiller. Bunlar net bir azılı azınlığa dönüşmüş durumda. Kendi sosyolojilerinde de tek farkı şu, cüretleri eskiye göre çok daha yüksek, sesleri daha gür çıkıyor ve daha sık çıkıyor. Evet. Ama bu toplumun muhafazakarlaştığı anlamına gelmiyor. Tam tersi daha sekülerleşen bir toplumla karşı karşıyayız. Nereden yani tarikat ve cemaatlere de ilgi mesela artıyor değil, azalıyor mu dersiniz? İlgi azalıyor. Güven de azalıyor aynı şekilde ve bakış da değişiyor. Mesela eski ölçümlerde tarikatlarla ilgili fikriniz hangisine yakındır deyip 3 seçenek veriyorduk. Kapatılmalı, sıkı denetlenmeli, tamamen serbest bırakılmalı. Mesela eskiden ağırlıklı çıkardı. Sıkı denetim. Sıkı denetim. Yok etmeyin, denetim. Giderek kapatılmalı yanıtı artarak geliyor. Üstelik bu sadece düşünüldüğü gibi muhalif seçmenden veya işte CHP seçmeninden değil, diğer taraftan da. Çünkü görüyor ki tarikatların olduğu yerde istismar var. Evet. Bedenini, emeğini, fikrini, evet, zamanını, ailesini, sahip olduğu ne varsa istismar ediyor o tarikat yapılanmaları. O yüzden toplum bunun farkında. O yüzden dönüp onlara çocuk emanet edilemeyeceğinin farkında. Onlara dönüp kazandığını elindeki avucundakinin paylaşılmaması gerektiğini, emanet edilmemesi gerektiğinin farkında. Sesleri tekrar diyorum daha sık ve daha gür çıkıyor. Doğru. Ama bu toplumun da onlarla beraber gittiği anlamına gelmiyor. Bir diğer konu da siz bunu söyleyince kültürel hegemonya oldu bence. Benim de çok. Yani yıllardır iktidarın sık sık yaratmamız gerekiyor dediği ama maalesef hani TRT'de program yapan 3-5 programcıdan veyahut Erdoğan'a koşulsuz şartsız desteğini açıklayan şarkıcıdan, senaristten, oyuncudan öteye geçemedi. Ve geçemeyecek. Şu nedenle geçemeyecek. Kültürel hegemonya kurmak istiyorsanız insan aklını özgür bırakacaksınız. Evet, düşünceyi değil mi? Evet. Özgürlüklerin bu düzeyde kısıtlandığı bir dönemde 15 yaşında çocuklar eleştirel tweet atıyor diye tutuklandığı, gözaltına alındığı dönemde siz kültürel hegemonya falan kuramazsınız. İhtimal bile değil. Yani AKP iktidarı değil 23 yıl, 63 yıl iktidarda kalsa gene kültürel hegemonya kuramayacak. Çünkü aklı özgür bırakma yönünde bir çabası olmadığı gibi tam tersi yönde bir çabası var. Aklı özgür bırakmayan bir iktidarın kültürel bir hegemonya kurabilmesi mümkün değil. Büyük Atatürk'e dair sonsuz sayıda olumlu şey söyleyebiliriz. Ama onu bu kadar büyük yapan şeylerin başında şu geliyor. Ondan daha büyük bir fikir konmadı bu coğrafyada. Onun kadar güçlü bir askeri komutan bulabiliyorsunuz tarihte. Evet. Ama o kadar güçlü bir aydınlanma devrimcisi bulamıyorsunuz. Hele de bir İslam coğrafyasında örneği yok. Evet. Dolayısıyla o en güçlü yanı bir aydınlanma devrimcisidir. Evet. Mustafa Kemal ve ondan daha büyük bir aydınlanma fikri konamadığı sürece de ondan büyüğü olamaz. 1935'teki programında kadının istihdam artırılması yönünde bir başlık var. Evet. Alt başlığında ne var biliyor musunuz? Kreş sayısının artırılması. Kreş geçiyor bakın 1935. 90 sene sonra kapatma yazısı gönderdiler kreşleri. Bu ikisi rekabet edebilir mi? Bu ikisinin rekabetinde kimin kazanacağı çok açık. 1935'te kreş fikrini ortaya koyan, kadın istihdamının artırılması için bir siyasi deha, bir aydınlanma devrimcisi, 90 sene sonra da belediyelere kreşlerinizi kapatın diye yazı gönderen bir siyaset. Bu ikisinin rekabeti mümkün değil. Alışık olmadığımız bir biçimde Erdoğan sonrası konuşulmaya başlandı. Bu sizce neyin işareti? Hakan Fidan var, Süleyman Soylu var, Bilal Erdoğan var, İbrahim Kalın var. Yani bir Erdoğan sonrasına hazırlık başladı mı? Neler düşünürsünüz, neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Ben başladığını düşünmüyorum. Gerekçemi sıralayayım izninizle. Bir kere bu düzeyde baskın ve güçlü liderler kendinden sonrasına dair bir tasarımı olmaz. Yaşadığı sürece görevde olma, iktidarda olma arayışı içinde olurlar. Hatta ondan sonrasına dair bir arayışı olanlar da genelde bu tür sistemlerde erir ve dışarı çıkar. Geçmişte buna dair okumalardan biri Süleyman Soylu'ya dair yapılırdı. İşte sonrasına hazırlanıyor diye. Bugünkü durumu ortada. Dolayısıyla bahsi geçen isimlerin Erdoğan varken bir figüre, bir dengeye dönüşme ihtimali son derece güç. Onların Erdoğan olduğu yerde kendilerini siyasal olarak
Erdoğan'ın çizdiği sınırlar dışında bir yer bulma ihtimali sıfıra yakın demiyorum, bakın sıfır. Erdoğan'ın sağladığı bir alan var ve Erdoğansız o kadroların bir şey başarması çok mümkün değil. Toplumsal karşılık üretmesi çok mümkün değil. Büyük bir servetin içerisine doğmuş bir zengin çocuğu İkinci kuşak sendromu değil mi? Ama hazırlanamamış yani işin başındaki de hiçbir şekilde işi tam öğretmiyor, devretmiyor. Haliyle hazırlanamıyor. Rağmen iş yapabilme kapasitesi gelişmiyor. Doğru. Bu nedenle de AKP'deki bugün öne çıkan isimlerin Erdoğan sonrasında muhalefetteki bugünkü isimlerle baş etmesi, mücadele etmesi düşünüldüğü kadar kolay değil. Peki Erdoğan'ın şu an seçmendeki karşılığı? Konu başlığına göre değişiyor. Mesela savunma sanayine girdiğinde toplamda seçmen onayının %40, 42, 43'e kadar çıktığını görüyoruz. Güzel. Ama diğer konularda genelde %30'da %40 arası. Yani MHP artı AKP gibi bir şeye sıkışmış durumda. Özellikle dış politik gerilimlerde vesaire %40'ın üstüne çıkabiliyor. Ama rutin konularda muhalefetle polemik, işte ekonomi belki. Ekonomi önemli oldu. Ben eksik bırakmıştım. Sağ olun tamamladığınız için. O başlıklarda %30'da %40 arası bir şey var. Toplumsal karşılığı söz konusu. Siyasette bir kuşak çatışması var diyebilir miyiz? Net. Hatta belki bunu bir yeni kuşağın doğum sancısı olarak da tarif edebiliriz. Çünkü 20-25 senede bir kuşak dönüşümü olur dünyada. Bu siyasete de etki eder. Bundan 20 sene kadar önce, 25 sene kadar önce yeni kuşağın en güçlü temsilcisini siyasal İslam çıkarttı. Erdoğan. Yüzleşmek gerekiyor. O kadar süredir iktidarda olması tesadüf değil. Tabii yani deyim yerindeyse hocasını ekarte etti değil mi? Yani Erbakan'ı emekli etti. Aynen öyle. Üstelik şöyle dediğiniz o kadar önemli ki Erbakan bir lider partisi kurmuştu. Liderin altından tabanını alabildi. Evet. Yani mesela MHP bir ideoloji. MHP'de öne çıkıp MHP'nin başına geçebilirsiniz ama doğrudan o refah geleneğini Erbakan kurdu. Doğru. Onun altından tabanını alabildi. Çünkü yeni kuşak eski kuşakları zorlar. Genellikle de yener. Şimdi bugün yaşanan da bunun aynısıdır. 25 sene önce en güçlü temsilci siyasal İslam çıkardı. Ama bugün o güçlü temsilci ve temsilciler sosyal demokrat kadrolar içerisinden çıktı. Aslında en özü itibariyle onun sancısını şu anda yaşıyoruz. Yeni kuşağın doğum sancısı. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum Ertan Bey. için ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Kanal sizin, ne zaman isterseniz beklerim. Siz de lütfen videoyu beğenmeyi, bu sohbeti izlemelisin dediklerinizle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.